Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenlise Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şişle örebileceğiniz çok kolay ve çok güzel bir bere modelinin anlatımını yapacağım. Pompon çalışmasıyla ya da sade bir şekilde kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Sadece ters ve düz örgülerle örüyoruz ve hiç dikiş yapmadık arkadaşlar. Bakın tepe kısmımız ne kadar güzel. Hiç dikiş yapmadık, iğne kullanmadık. Sadece iki şişle ördük ve örerek, birleştirerek bu güzel bere çalışmasını örmüş olduk. Hiç örgü bilmeyen ya da örgüye yeni başlayan arkadaşlarımın tamamının büyük bir keyifle birkaç saat içerisinde örebileceği bir çalışmadır. O yüzden eğer elinizde bir şişiniz, yarım yumak kadar da bir ipiniz varsa mutlaka tavsiye ediyorum. Benim ördüğüm örgü rahat 1-2 yaşın kullanabileceği büyüklükte oldu. En boy ölçüsü söyleyeyim. 19 santim yüksekliğimiz var. Uç kısmından tepe kısmına kadar. Şöyle esnememiş hali de arkadaşlar 19 santim ama bu 23-24 santime kadar bakın böyle esniyor. Oldukça büyük yani. Fakat daha büyük de örebilirsiniz arkadaşlar. Aynı tekniği uygulayarak sadece boy kısmını uzatarak istediğiniz yaş için, istediğiniz baş çevresi ölçüsü için örebilirsiniz. Sadece dilim sayınızı ve uzunluk sayınızı artırarak örebileceğiniz güzel bir çalışma. Evet arkadaşlar, beğenilerinizi, yorumlarınızı ve abone olmayan arkadaşlar aboneliklerinizi bekliyorum. Abonelikler ücretsizdir biliyorsunuz. Facebook'ta arkadaş olmak ya da Instagram'da takibe almak gibi YouTube'da da abone ol butonu tıkladığınızda aslında beni takibe almış oluyorsunuz. Bildirimleri açtığınız takdirde de benim yayınlamış olduğum her bir videom ya da her bir anlatım videom ya da canlı yayınım gibi aktivitelerden, model çalışmalarından sizi haberdar ediyorlar. Bildirim geliyor size, bir mesaj geliyor. İşte Elif Pirenlise yeni bir video yayınladı ya da Elif Pirenlise şu anda canlı yayında diye bildirimler alıyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir ücret ödemeden bildirim alabilmek adına henüz bana abone olmayan arkadaşlar varsa onların aboneliklerini de bekliyorum arkadaşlar. Bir yumaktan az ip kullandım. Bakın Alize Lana Gold'la ördüm. Biraz orta kalın bir ip. Kalan ipim bu. Yani yarım yumaktan bile az ip kullanmış oldum arkadaşlar. Kullanmış olduğum şiş numaram benim 3.75'ti. Siz eliniz bolsa 3.5, eliniz sıkıysa 4 numara örgü şişi kullanabilirsiniz. Daha ince ip kullandığınız takdirde arkadaşlar daha ince de şiş kullanmanız gerekiyor. Eğer öyle örerseniz ölçüleriniz benden küçük olur. Eğer daha ince iple örecekseniz şiş numaranızı biraz daha ince tutabilirsiniz. 3.5 civarı, 3-3.5 gibi ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı ayarlayıp sadece ilmek sayınızı ve dilim sayınızı yine artırarak istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz arkadaşlar. Evet, hazırsak şimdi bu güzelliği birlikte örmeye başlayalım. Arkadaşlar bere çalışmamı Alize'nin klasik Lana Gold serisiyle öreceğim. İpimiz %49 yün içeriği olan böyle orta kalınlıkta güzel bir örgü ipi. Sıcacık tutuyor. O yüzden bu modeli bu iple anlatmak istedim. 100 gram ve 240 metre uzunluğunda arkadaşlar. Renk numaram 141. Böyle orta kalın, güzel, yünlü ama dişlemeyen bir örgü ipi. Şiş olarak da 3,5 ya da 4 milimetre örgü şişi kullanabilirsiniz. Ben misinalı şiş kullanıyorum ama normal uzun şişlerde kullanabilirsiniz. 2 şişle de örülebilir. Arkadaşlar model çalışmamıza klasik ilmek atma tekniğiyle beraber ilmeklerimizi atarak başlıyoruz.
Evet, bu şekilde ilmeklerimizi atacağız. İstediğimiz büyüklükte yapabiliriz. Bu bizim elimizde. Ben 35 ilmekle beraber başlayacağım ve öreceğim. Uzunluğunu birkaç sıra ördükten sonra size söyleyeceğim. Siz de ilmek sayınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Evet, 35 ilmek şişimizi atalım. Evet, şişime tam 35 ilmek attım. Bir kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ve 35. 35 ilmek şişimizi attıktan sonra arkadaşlar ters örgüyle beraber örgümüze başlıyoruz. Bakın, ilk ilmeği boş alıyorum. Ardından ters örgülerle ilmeklerimi örüyorum. 33 ilmeğimi ters örgülerle öreceğim. Son 2 ilmeğimi düz olarak keseceğim arkadaşlar. Çok keyifle öreceğiniz bir çalışmadır. Evet, şöyle bir iki sırayı beraber örelim. Bu bizim birinci sıramız. İlmeklerimizi attık ve ters örgülerle 33 ilmek öreceğiz. Evet, 33 ilmeğimi ördüm. Bakın, sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. İpimi arka tarafa aldım ve soldan sağa doğru batarak son 2 ilmeği birlikte düz örgü olarak örüyorum. Bakın, ört. Bir ilmek eksildi. 35 ilmeğim vardı. 34 ilmeğe düştü. Şimdi bakın, bu ilmeği böyle tersten aldım. Sonra düz örgülerle beraber ilmeklerimi örüyorum. Bir günde örebileceğiniz bir çalışmadır arkadaşlar. Yarım yumak kadar da ip kullanacağız. Çok ip de kullanmayacağız. Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar geriye dönüyorum. Bakın arkadaşlar, başlangıcımla beraber 1, 2, 3 sıra ters örgü örmüş oldum. Şu ön tarafa baktığımızda da önler düz oldu. Şimdi örgü şöyle ilerliyor. 3 sıra ters, 3 sıra düz. Şimdi düz sıramıza başlayacağız. Şu başlangıçla beraber 1, 2, 3 sıramız oldu. Şimdi düz örgü öreceğiz. 34 ilmeğimiz kalmıştı. Şimdi 32 ilmeğimizi düz örgü olarak örüyorum. Evet, 32 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Hep burada kesim yapacağız. Hatta şöyle yapabiliriz. Bakın, başlangıç ipimiz burada. Diğer taraftan kesimi yapacağız ve hep buradan keseceğiz. Şöyle işaretleyelim. Bir de örgümüzün hem düz tarafı burası hem de kesim yapacağımız yer, hiç karıştırmazsınız. 32 ilmeği ördüm. Son 2 ilmeğim var. Yine soldan
sağa doğru düz olarak keseceğim. Bu kesimleri hep düz yapacağız. Çünkü buradan ilmek çıkaracağız. Buranın düzgün olması lazım. Bakın 1, 2, 3 sıra tersten sonra bir sıra düz ördük. Arkada da 3 sıra düzden sonra bir sıra ters ördük. Hem önde hem arkada örgümüz 3 sıra ters, 3 sıra düz olarak devam edecek. Şimdi burada birinci sıra tersimizi örmüş olduk. Yine ters örgülerle ikinci sıra ters örgülerle beraber örgümüzü örüp sıramızı tamamlıyoruz. 33 ilmeğimiz kaldı. İkinci kez kestik. Şimdi bu ilmekleri örüp sıramızı tamamlayalım. Sanırım anlaşılmıştır. Sıra sonuna kadar bundan sonra örmeyeceğim. Zaten birkaç sıra ördükten sonra model ortaya çıkacak ve hep o şekilde devam edeceğiz. Hiç örgü bilmeyen ya da çok az örgü bilen arkadaşlarımın çok rahat örebileceği bir çalışmadır. Eğer yarım yumak kadar ipiniz ve örgü şişiniz varsa mutlaka deneyin. Evet, ikinci sıra tersi. Burada ördüm. Bakın örgümüzün düz tarafında da 2 sıra düz örmüş olduk. Ne yapıyorduk? 3 sıra düz, 3 sıra ters öreceğiz. Burada 2 sıra düzümüz var. Dolayısıyla 3. sıra düzümüzü örüyoruz. İlk ilmeği boş aldım. Ardından son 2 ilmeğim kalana kadar düz örgülerle örgümü örüyorum. İşaretleyicim burada. Siz de benim gibi işaretlediyseniz burası bizim kesim yaptığımız yer. Zaten birkaç sıra sonra çok belirgin olacak. Evet, geldim. Bakın ne yapıyorduk? Son 2 ilmeğimi soldan sağa doğru ve düz olarak kesiyorum. Bakın şu düzgün görüntüyü elde etmek için bunu yaptık. Örgümü çevirdim. Bakın arkada 1, 2, 3 sıra ters örgüm oldu. Şimdi düze geçiyoruz. 3 sıra ters, 3 sıra düz öreceğimiz için şimdi var olan ilmeklerimi düz örgülerle örüp sıramı tamamlıyorum. Bir sıramı tamamlayayım artık, uzun uzun göstermeyeyim. Evet, sıramı tamamladım düz örgülerle. Örgümü çevirdim. Bakın burada da bir sıra ters örgüm oluşmuş oldu. 3 sıra düzden sonra bir sıra ters. 3 sıraya tamamlayacağız tersi. O yüzden yine ters örgülerle beraber sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Evet, ters örgülerle son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi son 2 ilmeğim var. Ne yapıyorduk? Düz olarak kesiyorduk. Soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte düz olarak ört. Geriye dönüyorum. Bakın burada 2 sıra düz, arkada 2 sıra ters oldu. Burayı düze, arkayı terse tamamlamam lazım. O yüzden İlk ilmeği boşaldım. Ardından düz örgülerle sıramı tamamlıyorum. Evet, düz örgülerle sıramı tamamladım. Bakın arkada da 1, 2, 3 sıra ters örgüm oldu. Ne yapacağız? Düze geçeceğiz. Hemen başlayalım. İlk ilmeği boşaldım. Ardından düz örgülerle beraber son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Arkadaşlar, mantığı hep bu. 3 sıra düz, 3 sıra ters olarak örgümüzü öreceğiz ve
bu tepe kısmı oluyor işaretleyicimizin olduğu yer. Oradaki son 2 ilmeği her sırada keseceğiz. Özür dilerim arkadaşlar. 3 aydır geçmeyen soğuk algınlığıyla hala boğuşuyorum. Evet, düz örgülerle geldim. Bakın sıra sonunda 2 ilmeğim var. Soldan sağa doğru keserek ört. Örgümü çevirdim. Örgümün arka tarafında da ilk sıra tersim oldu. Demek ki ters örgülerle devam edeceğim. Arkada döndüğümüz sırada ikinci sıra düz örgümüz olurken burada da ikinci sıra ters örgümüz oluyor. Şimdi sıramı tamamlayayım. Bir uzunluk ölçüsü de vereyim size. Özür dilerim. Hatta kaç ilmeğimiz kaldı onu da söyleyeyim. 4 kez mi kestik arkadaşlar? Ben de farkında değilim. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Tam 5 kez kesmişiz. Evet, şimdi hemen uzunluk ölçüsü vereyim. Şu görmüş olduğunuz şu kısım, şurası tam tepe kısmı arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Kameramı bir kaldırayım. Şöyle daha rahat göreceksiniz. Bakın şurası tepe kısmı. Şurası da boyun kısmına gelen yeri. Yani şurası bizim şöyle başımızın yarısını kavrayacak olan en kısmı arkadaşlar. Eninden başlayıp böyle boyundan örerek bitireceğiz. Saracak. Öyle bir çalışma. Şimdi santim de söyleyeyim. Kaç santim uzunluğunda? Şu ilk başladığımız 35 ilmekten olan kısım. Şöyle tuttuğumda 19 santim uzunluğunda arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimiz azala aşağıya doğru inecek. Takip etmemiz gereken tek şey 3 sıra düz, 3 sıra ters örgülerle örgümüzü öreceğiz ve şu işaretleyici taktığımız yerde hep 2 ilmeği birlikte öreceğiz. 2 ilmeği birlikte öreceğiz. Böylece her sırada bir ilmek eksilecek. Bu şekilde şöyle üçgen gibi burası oluşacak arkadaşlar. Bir miktar böyle örelim. Sonra ilmek alarak tekrar başa döneceğiz. Model öyle oluşuyor. Devam edelim. Arkadaşlar kesimlerimi yaptım. Şu anda şişimde bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ilmeğim kaldı. Yani 11 kez kesim yapmış oldum. Şimdi şu kesmiş olduğumuz ilmeklerden tekrar ilmek alacağız. Düz örgümün 3. ve son sırasındayım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 tersten sonra 1, 2 sıra düz örmüş oldum. 3. sıra düzümü örüyorum. Bakın 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın arkada 1, 2, 3 sıra ters örgüm de tamamlandı. Şimdi kesmiş olduğum 11 ilmeği tekrar çıkaracağım. Bakın düz örgülerle kesmiştik. Hep görünüyor. Bakın yuvaları da burada. Hemen belli. Bakın. Girdim. Ördüm 1. Sıradakine aynı şekilde 2. Sıradaki 3. Sıradaki 4. Sıradaki 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ve son
ilmek arama girdim. 11. Toplamda yine 35 ilmeğimiz oldu. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. Şimdi ne yapacağız? Örgümüzün arka kısmındayız arkadaşlar. 3 sıra ters örgümüz bitti. Sıra düz örgümüzde. O yüzden düz örgülerle ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın. Bir iki sıra yine şöyle videoyu durdurmadan göstereceğim ki aklınız karışmasın. Önde ilk sıra tersimiz oluyor. Arkada da ilk sıra düz örgümüz oluyor arkadaşlar. Daha büyük örmek isterseniz sayılarınızı artırabilirsiniz. 40 ilmeğe kadar dönüş yerleri ve kesim yerleri hiç değiştirmeden aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Tepe kesimi oldukça uygun. Evet, bakın. İlk sıra düzümü ters tarafta, tersimi de düz tarafta ördüm. Burası örgümüzün düz tarafı. Bakın, ilk sıra ters örgümüz oldu. 35 ilmeğimiz var. İkinci sıra tersimi örüyorum. Yine başa döndük. En başa döndük. Ne yapıyorduk? 33 ilmek örüyorduk. 34 ile 35. ilmeği düz olarak kesiyorduk. Yine aynı şeyi yapacağız. Hep birbirinin tekrarı olarak devam eden bir çalışmadır. Sadece yan dikişle beraber beremizi dikeceğiz ve bitireceğiz. Evet, ters örgülerle 33 ilmeğimi örüyorum. Ört. Sıra sonunda 2 ilmeğim var. 34. ve 35. ilmeğim. İpimi arkaya attım. Yine soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Tıpkı şurada yaptığımız çalışmanın aynısını uyguladık. Döndüm. Örgümün arka tarafı düz örgülerle beraber sıramı tamamlıyorum. Bir kez daha göstereceğim. Sonra hep aynı şeylerin tekrarını yaparak istediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi örgümün düz tarafındayım. Bakın, 1 2 3 sıra ters örgümü ördüm, bitirdim. Şimdi düz örgülerime başlıyorum. Bir ilmek kestik. 35 ilmeğimiz vardı. 34 ilmeğe düştü. Şimdi sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonra 2 ilmeği birlikte kestiğimizde 33 ilmeğimiz kalacak. Evet, düz örgülerle örüyorum. ...32 ilmeğimi ördüm. 33. ve 34. ilmeğimi düz olarak ikisini birlikte ördüm ve geriye döndüm. Arkada ters sıram, ikinci tersim. O yüzden ters örgülerle ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Bir kez daha mı göstersem? Bazen tereddüt ediyorum. Acaba anlaşılmadı mı, bir sıra daha mı göstersem diye. Ben bir sıra daha göstereyim. Zaten kısacık bir video olacak. Bir sıra daha göstereyim. Evet, arkadaki ilmekleri ters örgülerle ördüm. İkinci sıra ters sıramı tamamlamış oldum. Dönüyorum. Ön tarafta da 2 sıra
düz ördük. 3. sıra düzümüzü örüyoruz. 33 ilmeğimiz kaldı. Şimdi 31 ilmek öreceğiz. 32. ve 33. ilmeği, yani sıra sonundaki son 2 ilmeği arkadaşlar, birlikte düz olarak keseceğiz. Bu bizim ikinci dilimimiz olmuş oluyor. Bu şekilde dilim sayımızı artıracağız istediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar. Sıra sonunda 2 ilmeğim var. Soldan sağa doğru bu 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Evet, bakın. Bundan sonra hep aynı şeylerin tekrarını yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. İstediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar örelim. Sonra yine birlikte devam edelim. Arkadaşlar aynı şekilde dilim dilim örmeye devam ettim. Bakın her dilimimiz burada belli. Bu birinci dilimimiz. Bu 2, 3, 4, 5 ve son dilim olarak toplamda birbirinin tekrarı 6 kez aynı çalışmayı yaptım ve 6 dilimim oldu. Şimdi bunu şöyle ikiye katladığımda bakın oldukça güzel, rahat 1-2 yaşın kullanabileceği büyüklükte bir çalışma olmuş oldu. Dediğim gibi bunun ilmek sayısını uzatarak yaşı büyütebilirsiniz. İlmek sayınızı uzattığınız takdirde baş çevresine uygun olacak şekilde dilim sayısını da arttırabilirsiniz. Şimdi bizim elimize göre 6 dilim oldukça yeterli oldu en boy ölçümüze göre. Ne yaptım? En son 6. dilimi ördüm, bitirdim. Sonra 7. dilime başlayacakmış gibi geldim. 11 ilmeğimi aldım. Yine ilmek sayım bakın toplamda 35'e çıktı. Artık bizim örgümüz bitti. Yani 6. dilimi bitirdim. 24 ilmeğim kaldı. Geldim 11 ilmeğimi topladım ve ilmek sayımı 35'e tamamlamış oldum. Şimdi arkadaşlar çalışmamızı bitireceğiz. Bunu keserek ve sonra diğer tarafla birlikte dikerek yapabiliriz. Ya da hiç kesip dikme yapmadan şu görmüş olduğunuz ilk başlangıç ilmeklerimiz var ya, bakın her bir ilmeğimiz belli. Bu ilmekleri şişe toplayarak toplamda 35 ilmek şişimize toplayarak bu her iki taraftaki 35 ilmeği birlikte örerek kesim yapabiliriz. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ben şimdi toplayarak nasıl yapılacağını göstereceğim. Bakın şöyle bir şiş aldım. Bu şişimde 3,5 numara. Şimdi ne yapıyorum? Geliyorum. Şurada ilk başlangıç ilmeğimden başlayarak bakın. Sırayla her bir ilmeğin içerisine, hatta şöyle girsek daha kolay olur. Her bir ilmeğin içerisine giriyorum. Bu başlangıçtaki 35 ilmeğimi şişime topluyorum. Bakın. Her bir ilmeğin içerisine giriyorum. Bakın. Gördünüz mü? Bu şekilde 35 ilmeğin tamamını toplayacağım ve diğer 35 ilmekle birlikte örerek keseceğim. Dolayısıyla bir kesip sonra iğne ile dikme gibi bir çalışma yapmak zorunda kalmayacağız. Evet, tam şu başa kadar sırayla topluyorum. Bakın çok kolay bir şekilde toplanıyor zaten. İlmeklerim çok belli. Her bir ilmeğimin içerisine batıp ilmek çıkartıyorum.
Şimdi bir sayacağım. Bakayım kaç ilmek oldu. 35 olması lazım. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Şuradaki son ilmeği de alınca şimdi tam 35 ilmeğim oldu. Bakın örgümüzün burası düz tarafı. Zaten işaretleyici takmıştık. Şuralarda dış tarafları. Şöyle ikisini yan yana getiriyorum. Düz tarafları içeride, tersi dışarıda olacak şekilde. Şimdi arkadaşlar her bir şişten bakın birinci şişimin ilk ilmeğine battım. Geldim ilmek çıkarmış olduğum şişimin ilk ilmeğine şöyle yapalım. Battım. Her ikisini birlikte düz örgü olarak ördüm. Karşılıklı birer ilmeği kesmiş olduk. Bu benim kesme ilmeğim, o duruyor. Sonra yine bir şişten, sonra diğer şişten sıradaki ilmeklerin içerisine batıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Her birine aynı şeyi yapıyorum. Bakın her iki şişe birlikte batıyorum ve iki ilmeği birlikte örüyorum. Sonra arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. 35 ilmeğin tamamını bu şekilde örerek kesiyorum. Ve hiç dikişi olmayan bir çalışma elde etmiş oluyoruz. Şu kesimleri yaparken ipinizi sıkmayın arkadaşlar. Şöyle normal örgü bolluğunda örün ve öyle kesin. Bu kadar kolay. Evet, ilmeklerimizin tamamını bu şekilde keselim. Evet arkadaşlar, bakın ne kadar düzgün bir kesim yaparak indim. Son 3 ilmeğim kaldı her iki şişimde. Bu son ilmekleri de birlikte keselim. Her iki ilmeği birlikte batarak ördüm. Sonra arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerine geçirdim. Tekrar her iki ilmeğe batarak ördüm. Şuradaki ilmeği kaçırdım. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerine geçirdim. Evet, son ilmeklerim, yine ikisini birlikte ördüm ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerine geçirdim. Şu son ilmeğimi bir kez daha ördüm. İpimi uzunca bırakarak kestim. Bakın, biri başlangıç, biri bitiş ipim. Şöyle düğümledim ve tığımın yardımıyla beraber şöyle iç tarafa doğru bunları yürüteceğim. Fazla ipleri keseyim, rahat çalışalım. Bakın, tığımın yardımıyla bu ipleri tam kesim yapmış olduğum şuradaki ilmeklerimin arasından birkaç kez yürütüp fazlasını keseceğim. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi örgümüzün düz tarafını açalım. Bakın arkadaşlar, ne kadar güzel bir çalışma oldu. Bakın, birleştirme yerimiz şurası. İlk başlangıç yerimiz, fakat hiç belli değil. Sanki bir bütün halinde örmüşüz gibi beremizi ördük. Arkadaşlar, beremizin isterseniz tam şu tepe kısmına güzel bir
pompon yerleştirebilirsiniz. El yapımı pomponlar ya da hazır pomponlar var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Bakın hazır pomponlardan böyle kürklü satılanlar var. Eğer arzu ederseniz gelirsiniz tam şu tepe kısmına, bakın. Küçücük bir yuva kaldı. Onun bir sağ tarafından, bir de bakın tam karşıdan iplerinizi geçirip sağlamlaştırarak pomponunuzu takabilirsiniz. Böylece pomponlu çok güzel bir çalışma elde etmiş olursunuz. Sade de kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız arkadaşlar, tamamıyla sizin zevkinizle alakalı. Şurada bir küçük mankenim var. Şöyle kameramı bir ayarlayayım. Mankenimin üzerinde de göstereyim. Bakın arkadaşlar, en boy olarak ne kadar müsait. Şöyle kıvırarak da yine kullanabilirsiniz. Şimdi son olarak size en ve boy ölçülerini vererek çalışmamı bitireyim. Tepe kısmından, şuradan tam tepe ortadan ölçtüğümde 19 santim uzunluğumuz var. Enimizi ölçtüğümüzde de, esnetmeden böyle toplu halde ölçtüğümde de 19 santim enim var. Fakat bakın nasıl esniyor, görüyor musunuz? Esnemiş hali rahat 23 santim civarıdır. Öyle tahmin ediyorum. Bakın 23-24 santim, daha da böyle başa girdikçe başın büyüklüğüne göre esneyen bir çalışma. Evet, bir anlatımın daha sonuna gelmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Çok kolay ve çok güzel bir çalışmaydı. Beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Özellikle ören arkadaşlar, ördükten sonra sizin yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka yorum yapın. Kaç yaşa ördünüz, kimi ördünüz, nasıl oldu, kolay ördünüz mü gibi aklınıza gelen soruları ya da elde ettiğiniz sonuçları benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar, bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle her birinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Hoşça kalın.